Amca biliyor musun? Bir kardeşim oldu, gerçekten çok mutluyum. Unutma amca, bana söz verdin, iyileşeceksin. İyileşeceğim prenses. Sana söz veriyorum. Çok seviyorum seni amcacığım, çok. Ben de seni çok seviyorum. Amca yani ne konuşuyorsunuz bakayım? Hiç. Ben bir İnci'ye bakayım. Oğlum, bir durgunsun, düşüncelisin. Bir sıkıntın mı var yavrum? Yok bir şey anne. Doğru, haklısın. Bugün en neşeli günün. Ama ben az çok tahmin ediyorum kafanı ne kurcalıyor. Ne? Allah'ın izniyle bir evladınız olacak. İstikbali için endişe ediyorsun. Bu yoklukta nasıl olacak diyorsun. Ben anlıyorum. Yani Oğlum sakın dert etme. Rızık Mevlam'dan. Sakın kaygı duyma. Hem bak göreceksin. Benim torunum rızkıyla gelecek. Baba oluyorsun baba. Yüzün gülsün artık. Hadi. Ay babamın sesini duyman lazımdı abla. Vallahi sevinçten var ya havalara uçtu. Dede oluyor tabii. Yani şu anda ondan mutlusu yok ki Zeynep. Vallahi babamı böyle bir atasözüyle falan özetlemek gerekirse... körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz diyebiliriz yani. O derece. Ay abla. Ya ben sana sormayı unuttum. İş görüşmen vardı senin. Nasıl geçti? Yani aslında kötü geçti denemez. İşte eğer kabul edersem hem atölyenin başında olacağım hem de satıştan sorumlu olacağım Zeynep. Vay süpermiş. İşte maaş konusunu falan da konuştuk biraz. Yani neredeyse burada aldığımın 3 katı kadar fazla alacağım. Ay çok sevindim abla ya. Hayırlı olsun. Ne zaman başlıyorsun? Zeynep şehir dışında. O zaman kabul etmeyeceksin. Yok. Yani ben net bir şey söylemedim henüz. Biraz daha düşünmek istiyorum dedim. Ya hangisi ağır basıyor peki? Yani gitmek mi kalmak mı? Yani belki de diyorum ki... gitmek bu evden ayrılmam için bir sebep olabilir bana. Abla, ve gözünü seveyim iyi düşün. Bu evde yaşamak benim için çok zor artık Zeynep. Yani Yusuf Bey safta kaldıkça ben kendimi çok kötü hissediyorum.
Eğer burada kalmam birilerinin hayatını değiştirecekse ben gitmeyi yeğlerim. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Leyla, acaba diyorum bugün bana melek cevabını verir mi? Bilmiyorum valla. Onun işlerine akıl sır ermez. Kıskanma kızım, kıskanma. Ay saçmalama. Ne kıskanması? Ay çok sıkıcısın kuzen ya. Gerçi o da öyle ama neyse. Öyle sıkıcıya can kurban be. Ay aman aman al senin olsun. İnşallah bugün iş teklifimi kabul eder, inşallah. Yahya ne bu heyecan? Kızım benim de var herhalde aklımda plan. Merak etme sen. İyi tamam hallet şu işi de göreyim seni. Halledeceğim. Sen hiç merak etme. İyi hadi gel caddeye kadar birlikte yürüyelim. İyi hadi gidelim hala kızı. Leyla! Nasılsın kızım? İyi işte ne olsun. Az önce seni gördüm. Yanındaki Onur muydu? Kız barıştınız mı yoksa? Yok canım. Kuzenim o benim. Bizde kalıyor da. Ha öyle mi? Hatta hayırlı bir iş için burada. Ay değil mi? Bizim mahalleden bir kız. Evet. Ay, taksit anlatma Leyla. Bir çırpıda söyleyiver işte. Ay tamam. Melek var ya işte onunla. Hangi melek? Şu küçük kız olan melek mi? Hah işte o. Aa şaşırdım kaldım valla. Kuzenin ne iş yapıyor? Vallahi işleri gayet iyi. Atölyeler, butikler. Vay. Kuzeninin de boyu maşallah yerinde yani. Aa, çiçek gibi kısmet desene. Çiçek vallahi tam çiçek. Hadi hayırlısı Allah tamamını erdirsin. Hadi görüşürüz. Fevziye'ye de selam söyle. Sağ ol. Yarım kilo da kayısı verir misin? Hay. 1 kilo çilek de tartar mısın? Tabii. Anlatıyordun yarım kaldı. Ne diyor Leyla? Hem yolda gördüm 2 dakika konuştum. Kolay gelsin Hasan abi. O beraber giderken kuzeni varmış bunun. Yolda giderken gördüm onları. İşte Melek var ya. Hangi melek? Ya şu köşkte oturan terzi Melek. Ha tanıdım o melek. Bunun kuzeni Melek'e talipmiş. Evleneceklermiş. Ne diyorsun sen? Evet. Vallahi bir görsen boy, poz, yakışıklı bir çocuk. Bak sen hiç de görmedik mahallede. Nasıl kaçırdık bunu?
Çaptan düşüyorsun Semacığım. Eskiden gözün kulağın mahalledeydi senin. Aman işten güçten zaman mı var kız? Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim Allah tamamını erdirsin. Amin, amin. Amin. Buyurun. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Yusuf oğlum, ne istemiştin? Portakalım var, sık var. Çok güzel. Seversin sen onu. Sağ ol. Peki sen bilirsin. Duyduklarım. Gördüklerim. Hepsi doğruymuş. Melek o adamla nasıl evlenir? Nasıl? Aldın mı kızım eksikleri? Aldım anneciğim. Neyse birazdan başlasak hazırlamaya anca biter. Artık işin yoksa annene yardım edersin değil mi? Gerek yok anneciğim. Ben hallederim hepsini. Sen geç otur, ben geliyorum şimdi. Bugün iyi keyiflisin maşallah. Hava çok güzel, yürümek iyi geldi. Hadi bakalım. Ay ben keyifli olmayayım da kimler olsun. Kurtuluyorum melek belasından. Ay bir de dedikodular gerçeğe dönüyormuş. Aman Yusuf benim olsun da. Yine hangi denizlere daldın bakalım? Biliyorsun işte. Şu işi diyorsun. Ya daha kimseye söyleyemedim biliyor musun? Bir tek Zeynep biliyor. Söylersin Melek. Acele etme. Ama artılarını eksilerini iyice düşün. Çok doğru söylüyorsun. Aysel. Ya sen olsan ne yapardın? Yani kabul eder miydin? Yani beni biliyorsun. Bir başıma. Hani ne yalan söyleyeyim, hemen kabul ederdim. Nerede siparişler? Gitmediniz mi markete? Cüzdan unutmuşum, tekrar giderim. Yusuf Bey, iyi misiniz? İyiyim, evet, iyiyim. Beraber giderken kuzeni varmış bunun. Yolda giderken gördüm onları. İşte Melek var ya. Hangi Melek? Ya şu köşkte oturan terzi Melek. Ha tanıdım o Melek. Bunun kuzeni Melek'e talipmiş. Evleneceklermiş. Ne diyorsun sen? Evet. Vallahi bir görsen boy, poz, yakışıklı bir çocuk. Üstelik de maddi durumu da iyiymiş. Kısmet işte görüyor musun? Stare, bir bakabilir misin? Efendim? Melek nasıl? İyi mi?
İyi, ne oldu? Hiç. Dün sanki onu dışarıda görür gibi oldum. Uzaktaydı. Yani tam emin olamadım. Seslenemedim de. Belki yanlış görmüşsünüzdür. Çünkü dün işten çıktıktan sonra direkt eve geldi. Peki başka ne yapıyor? Yani evdekiler falan. Ne yapsınlar? İyiler, bildiğiniz gibi. Yalnız Ali Hanım her sofrada sizi soruyor. Bir ara uğrasanız çok sevinecek. Pardon, bakar mısınız? Tabii hemen geliyorum. Kitabın 3. serisini alıyorum. Sizde var mı? Olması lazım. Bir bakayım. Zeynep! Hadi! Geldim. Kimliğini aldın mı? Aldım canım. Kızım, doktor randevunuz kaçtaydı? Geç kalmayın da. Yok yetişiriz anneciğim, merak etme. Aman kızım, artık bundan sonra kendini yormayacaksın. Ağır taşımaktan da kaçın. Torunum da sen de bizim kıymetlimizsiniz. Tamam anneciğim, merak etme sen. Bakalım bir muayeneye gidelim de ne diyecek doktor? Ya şimdi siz bebeği mi göreceksiniz? Ben de sizinle geleyim. Ben de göreyim, ne olur bebeği. Dur evladım, daha ona çok vakit var. Nasıl yani? Hani filmlerde oluyor ya, şu televizyon gibi bir şey görüyorlar. Canım öyle olmaz ki. Daha çok küçük, göremeyiz. Ya. Asma hemen suratını. Ama doğumda kucağıma vereceksiniz, tamam mı? Tamam. Selim amca, söz mü? Hadi geç olmadan çıkalım. Tamam canım. Anneciğim görüşürüz. Allah'a emanet olun yavrum. Güzel haberlerle gelin inşallah. Tamam. Olur tabii canım. Yani sen o zaman onlara de ki Veysel hazırmış de. Onlar istedikleri zaman ben işe başlarım. Ha? Tamam. Hadi eyvallah. Sağ ol kardeşim, sağ olasın. Hadi eyvallah. Hayrola Veysel? Ne işi? Ya aradı bizim hani öbür mahalleden Hayri diye bir arkadaş vardı ya. Ha? Ya işte bir bekçilik işi varmış. Geceleri tabii. Ben de olur dedim. Ama Veysel hani sen gece falan çalışmayacaktın. Hatta vardiya yapmak istemediğin için taksiye bile gitmedin. Yani nasıl olacak şimdi bu? Tülay'ım, o zamandı. Bu şimdi. Yani işler değişti. Dede oluyorum, dede. 2 kızım da 2 kolumu dolduracak çok şükür. İnşallah sağlıkla kucağımıza alırız hayatım. Tabii yani dede olunca da insanın mesuliyetleri artıyor değil mi? Hani şimdi bunun bezi var, kıyafeti var, bayram harçlığı var. Var da var. Para lazım, para. Haklısın tabii. Öyle evde oturarak olmaz. Diyorum ki yani iş seçme lüksümüz de yok. Değil mi? Olamaz yani. Yani dede oluyoruz ya. Boru değil yani. Ne olur gerçekten ortaya çıkmasın, ne olur. Yoksa biterim ben, mahvolurum. Murat bu bebeği kesin kendi çocuğu olarak bilmeli. Hem de hayatı boyunca.
Anne, bu senin gece kapattığın fal değil mi? Aman boş ver, unuttuk işte akşam. Aa. Ay gel gel. Otur şöyle de bir falına bakayım ben Kız senin. Ramazan günü boş ver şimdi. Ay anne ya içimden geldi. Hem belli mi olur? Belki 3-5 vakte kadar bir düğün falan görünür ha? Ne diyorsun kız sen? Yok yani önceden bilelim de. Belki önceden hazırlıklara başlarsın ha? Kız Leyla, sen Onur'la barıştın da söylemek için bindereden su mu getiriyorsun? Ay ne onuru anne ya. Kapattım ben o defterleri. Unuttum gitti. Aman tamam. Bir şey demedim. Kapattım ağzımı. Sen kapat ama o defterleri kapat. Neyse. Neyse halin çıksın bakalım falın. Bahroş, senin ipliklerden versene bir tane. Bitmiş benim öndekiler. Ay sen de hep benimkileri kullanıyorsun ama canım. Git al kendin malzeme odasından. Ay uğraştırma işte, ver bir tane. Borcum olsun. Benden al istiyorsan. Bak, işte vicdanlı insan bir başka oluyor. Al hadi, al da oyalama beni. Ay bir tanesin sen, bir tane. Deli. Arkadaşlar mola vakti. Oh be, şu soğuktan alın birazcık. Sunu, aldın mı istediklerimi? Aldım. Tamam canım, koy, ben başlayacağım şimdi onlara. Bir de dışarıda elinde çiçeklerle biri seni bekliyor. Ne? Tam içeri giriyordum, seni sordu. Melek Hanım, merhaba. Merhaba Yahya Bey. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Umarım sizi zor durumda bırakmadım. Yok, biz moladaydık zaten. Çok iyi. Ben de hani iş konusunda belli bir karara vardınız mı diye merak ettim açıkçası. Bir de ben sizi arayıp haber vereceğimi söylemiştim aslında. Biliyorum. Biraz aceleciyle mi verin? Bu iş beni gerçekten birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. Ben de her şey bir an önce yoluna girsin istiyorum. Ben anlıyorum da... Bakın ne diyeceğim. Madem molaya çıktınız, şurada çaycıda oturalım diyorum. Birazcık konuşalım. Ne dersiniz? Ya aslında ben sizi daha sonradan arasam... İnanın çok fazla tutmayacağım. Bir de bu akşam Kocaeli'ye dönme durumum vardı bu yüzden. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Çay? Yok, niyetliyim ben. Çok pardon. Geçen de söylemiştiniz, unuttum. Ne yaptalım ben? Bunu severmeyi unuttum. Bana mı? Evet size. İyi de ne gerek vardı? Yanlış anlamayın. Yolda gelirken bir kadın satıyordu. Tesadüfen oldu. Çok da güzel görünüyorlardı. Elim boş gelmek istemedim. Dayanamadım, aldım. Lütfen kabul edin. Hiç lüzum yoktu. Zahmet etmişsiniz. Teşekkürler. Bakın, lafı fazla uzatmayacağım. Son konuştuğumuzdan beri kararınız ne oldu, ne bitti açıkçası merak ediyorum. Siz de biliyorum, çok sık boğaz ediyorum ama... Yahya Bey, bakın bu benim için çok önemli bir karar. Benim bütün hayatım değişecek. Her şeyden önce yaşadığım yer. Biliyorum. Sizin için yine başlangıç olacak. İşte bu yüzden ben biraz daha düşünmek için zaman istiyorum sizden. Hay. Tabii ki. Bu sizin kararınız ve çok önemli. Sizi bekleyeceğim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Onu biriyle görmemden, duymamdan çekinmiyor. Tabii ya. Belki de cevabını bu şekilde veriyor bana.
Anladım Melek. Şu zamana kadar neden sessiz kaldığını anladım. Enine boyuna düşünmeniz lazım tabii. Öyle. Ben müsaadenizi isteyeyim. Mola bitmek üzere. Ne demek müsaade sizin? Zamanınızı çaldıysam kusura bakmayın. Ne kusuru. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Melek Hanım. Çiçek. Ya kusura bakmayın, dalgınlığıma gelmiş, unutmuşum. Teşekkürler. İyi günler. Ay kusura bakmayın, geciktim biraz. Aşağı markette halk günüymüş, marketi talan etmişler. Ben de diğerine gitmek zorunda kaldım. Ama neyse ki bütün malzemeleri aldım. Bizi bir süre götürür. İftar için çorbalık malzemeler de tamam. Hiç lüzum yoktu. Zahmet etmişsiniz, teşekkürler. Bakın lafı fazla uzatmayacağım. Son konuştuğumuzdan beri kararınızın ne oldu ne bitti açıkçası merak ediyorum. Bakın benim için çok önemli bir karar. Benim bütün hayatım değişecek. Her şeyden önce yaşadığım yer. Ay anne. Of of of. Ay vallahi annem olduğunu bilmesem başkasının falı zannedeceğim ha. Ay bir kalabalık almış başını gitmiş. Aa. Sanki bir kadın var şurada, bak bak. Ay ince uzun bir kadın. Yanında da bir adam. Ay tepelerinde böyle bir ay doğmuş. Ay bak bak bak. Ufak ufak çocuklar var yanında. Ay, sanki bu kadın hamile gibi ama ha. Kız kim bu hamile kadın? Benim hiç hamile tanıdığım yok ki. Ay anneciğim daha vakti var zaten. Sen de 3, ben diyeyim 5 vakte kadar. Ay aman. Ay bir çift göz çıkmış kız. Böyle haneden içeri bakıyor. Ay böyle kenafir, kötü bir kadın bu. Cık, cık, cık. Ay 2 yüzü var. İkisi de birbirinden yılan. Ay gözü olanın gözü çıksın inşallah. Çıkacak çıkacak, merak etme Fevziye Sultan. Ay dur oyalım şu gözleri de kalmasın. Benim dileğim olacak mı? Olacak Fevziye Sultan. Hem de istediğinden fazlası olacak. Kız anne bak. Deve çıkmış falında, gördün mü? Ay 2 hörgücü var sırtında. Aa evet. Deve gibi bir şey bu. Kız sen bu işi biliyorsun. Aferin sana, hadi. Anneciğim deve kısmettir yalnız ha. Vallahi ne bereketli falmış bu ha. Kıskandım resmen. Ay vallahi bir kısmet geliyor annen ha. Hem de böyle malları yüklenmiş geliyor. Ay hadi inşallah. Ay kız anne. Bak bak. Bir kalp çıkmış falının ortasında ha. Aa, bir kuş var sanki. Ağzında da duvak. Bak gördün mü? Sanki böyle kalabalığa doğru ilerliyor. Kız anne. Ay vallahi bu sensin ha. Ay resmen geçmişsin kalabalığın ortasına. Ay resmen açmışsın kollarını. Çifte telli oynuyorsun sanki ha. Oh inşallah, maşallah. Oh nazar değmesin inşallah. Kız falda bile bunları duymak ne kadar güzel bir şey. Hadi neyse benden bu kadar. Yıka da tutsun falım. Anne
Ben dışarı çıkayım diyorum. Güllaç falan alacağım. İyi al al. Akşama yeriz. Evet. Bebeğimiz işte burada. Ay Selim inanamıyorum. Daha çok minik. Henüz 7 haftalık. Kese oluşumu da gayet sağlıklı. Bebeğinizin hiçbir sıkıntısı yok. Keyfin yerinde mi bıcırık? Yerinde babası yerinde. Çok da uslu. Cinsiyetini öğrenebiliyor muyuz yani kız mı erkek mi? Maalesef. Onun için 3 ay beklememiz gerekecek. Daha çok varmış. Neyse. Bekleyeceğiz artık Selim, ne yapalım? Şimdi uzun gibi gelebilir ama 3 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu kitapta işimize yarayan bilgiler var galiba. Baksana. Bakayım. Aslında gençler bir kitap daha olacaktı. Yani sizin tam araştırdığınız konuyla alakalı. Ama bulamıyorum şu anda. Daha doğrusu göremiyorum. Heh, evet. İşte burada. Bakın bu kitap size çok yardımcı olacaktır. Divan edebiyatı ile ilgili birçok konuya burada ulaşabilirsiniz. Yani çok kapsamlı bir kitaptır. Ama bu çok güzel bir kitap gerçekten. Arıyordum ama bulamıyordum. İşte İlker Hoca'nın bahsettiği kitap da buydu zaten. Sizin aradığınız da burada olması lazım. Evet, bakın burada. Divan edebiyatındaki söz sanatları. Evet, evet. Çok sağ ol abi. Yine bir şey olursa seslenirsiniz. Tamam. Leyla, Merhaba Yusuf. merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bak sana ne getirdim. Ne o? Güllaç. Severdin sen. Eve alıyordum da sana da alayım dedim. Ha öyle mi? Teşekkür ederim. Zahmet etmişsin. Rica ederim. Annem eskiden yapardı, hatırlıyor musun? Bazen okula bile getirirdim. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Çok güzel günlerdi. Öyle. Her şey normal görünüyor. Sıkıntılı bir durum yok. Gayet sağlıklı bir gebelik geçiriyorsunuz Zeynep Hanım. Çok şükür. Evet. Kalp atışını dinlemeyi deneyelim mi? Hazır mısın Selim? Benimki şu an heyecandan durabilir. Güzel ses. İşleri iyi gidiyor galiba. İşte fena değil.
Güzel fikir oldu aslında kitap kafe. İnşallah zamanla kalabalıklaşır da. Bakalım inşallah Leyla. Yusuf, bir akşam bize iftara gelsene. Annemin tas kebabını özlemişsindir. Hem o da çok sevinir. Sağ ol Leyla. Bakarız. Vallahi ya adamın kafasını şişirdi resmen, patlattı. Hatta bir gün ben yemek yaparım sana. Gerçi anneminki kadar güzel olur mu bilmiyorum ama. Yusuf Bey, bir bakabilir misiniz? Tabii siz de hadi. Kusura bakma. Rica ederim. Yusuf Bey, bir bakabilir misiniz? Sanki ben anlamıyorum ne yapmak istediğini de. Neyse, öyle olsun. Kasadan ne kadar para almıştık? Benim biraz kafam karıştı da. Yazıyor defterde. Tamam ver bir bakayım. Allah'ım ya nasıl kalbi öyle hızlı hızlı atıyordu Selim. Keşke bir an önce alsam kucağıma. Kokusu falan nasıldır acaba değil mi? Uf, nasıl bekleyeceğim ben? Selim, sence kime benzeyecek? Bilmem. O zaman sana benzesin, böyle boylu poslu olsun. Gözleri de senin gibi boncuk boncuk baksın. Bence sana benzesin. Benim sevdiceğime benzesin. Ya Selim, karnında bir canlı taşımak böyle o kadar heyecanlı bir şey ki anlatamam. Böyle senden bir parça taşıyorum ya. Ay çok heyecanlı. Hayatım bak, doktorun dediğini unutmuyorsun, tamam mı? Ağır taşımak, yorulmak falan yok ona göre. Ya tamam. Selim, ya sence ilk ne diyecek? Annem mi diyecek, baba mı diyecek? Bir şey itiraf edeyim mi? Vallahi baba derse ben biraz kıskanabilirim. O yüzden hep anne desin. İnşallah anne der. Bence baba desin. Aa niye? Baba daha kolay bak. Bak. Anne daha kolay. Ya da dede desin. Zaten bu defterde her şey yazılı. Bak orada fişler de var, tamam mı? Bir şey daha soracağım. Yarınki menüyü nasıl yapalım, ne istersiniz? Vallahi dünkü menü bayağı tuttu. İstersen aynısını yapalım, ne dersin? Olur, tamam. Oldu. Kusura bakma Leyla. Ne kusur canım, önemli değil. Ben gideyim artık. Otursaydın da. Sağ ol. Yine gelirim nasılsa. Peki, sen bilirsin. Bu arada güllaç için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ha bak, konuştuğumuz gibi bir gün mutlaka bekliyorum iftara, tamam? Bakarız. Görüşürüz. Görüşürüz Leyla. Nasıl da gözleri üzerimizde ya. Yusuf'la konuşmam için 2 dakika rahat bırakmadı. Şuna bak ya. Melek bitti, bir de yancısı çıktı başımıza. Aklı sıra Yusuf'la yalnız bırakmayacak beni. Ama son gülen iyi gülermiş. Eninde sonunda davetimi kabul edeceksin Yusuf. Geleceksin sen o iftara. Vallahi Aliye Hanımcığım heyecandan dayanamadım. Tebriğe geleyim dedim. İyi yaptın Tülay'cığım. Hoş geldin. Yok mu Zeynepler? Doktora muayeneye gittiler. Gelirler şimdi. Ya bebeği görmeye gittiler. Ay Aliye Hanımcığım, dün hamile olduğunu öğrenince nasıl sevindim anlatamam. Ah hepimiz öyle Tülay'cığım, hepimiz. Hele Veysel mahallede davul çalıp bir duyurmadığı kaldı yani. 2 lafından bir 2 torun dedesi olacağım diyor herkese. Torun sevgisi başka tabii. Torunlar hanelerin nar taneleri. Onlarsız ömür geçer mi? Ama babaanneler de öyle. Canım. Vallahi Aliye Hanımcığım, doğsa da sevsek diye gün sayıyoruz. Allah büyüdüklerini görmeyi nasip eder inşallah. Kenan'ım çocuğun büyüdüğünü göremeden göçüp gitti. Kader işte. Siz hep dersiniz ya.
Emir büyük yerdense boynumuz kıldan ince. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın inşallah. Amin Tülay'cığım, amin. Demek sana benzeyen bir kız çocuğu ha? Hafif nazlı. Öyle biraz inatçı da olur. Belki de sana benzer. Böyle duygusal olur. Ay ama Selim, dağınıklık huyunu senden alırsa var ya, yandık yandık. Vay, demek öyle Zeynep Hanım. Dökül bakalım, dökül, daha neler çıkacak. Ama kalbi de senin gibi tertemiz olsun. Böyle hayatta ailesi için, sevdikleri için doğrularından hiç vazgeçmesin. Savaşçı olsun yani hayatta. Bir de senin gibi hep sevgi dolu gözlerle baksın. Aa Selim, ya hatırlıyor musun? Bir çocuğumuz olursa adını Umut koyalım demiştik. Yani bu isim kız olsa da olur değil mi? Olur tabii hayatım. O zaman bu bebek bizim umudumuz olsun. Hep şans getirsin bize. Merak ediyorum. Doğusa da oynasak. Ona bildiğim tüm oyunları öğreteceğim. İnciciğim artık abla olacaksın. Tülay'cığım, önümüzdeki hafta hep birlikte alışverişe mi gitsek diyorum. Olur vallahi. Geldiler işte. Hoş geldin. Zeynep'ciğim, hoş bulduk. Dayanamadım vallahi, heyecandan geldim. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Sağ ol Tülay abla. Kızım, Selim nerede? Birkaç işi varmış anneciğim, onları halledecek. Bebek nasıl bebek? Gayet iyi. Seni soruyor, bir de selam söyledi. Muayene nasıl geçti kızım? Doktor ne diyor? Gayet iyi geçti anneciğim. Her şey yolunda. Bir de bebeğin kalp atışlarını dinledik. Ay çok güzeldi. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyür.